Kanalıma hoş geldiniz. Bugün orkide bakımında sizlere yine çok önemli bir püf noktadan bahsedeceğim. Orkidelerimin şu anda bol çiçek dalı olduğunu görüyorsunuz. Orkidelerimin bu şekilde bol bol çiçek dalı çıkarmasının püf noktasını sizlerle paylaşacağım. Özellikle bana gelen sorular arasında en sık rastladığım orkidelerinizin bol bol kök verdiğini ya da bol bol yaprak çıkardığını fakat bir türlü çiçek dalı çıkarmadığından bahsediyorsunuz. Bugünkü anlatacağım yöntemi denerseniz orkidelerinizde şu anda gördüğünüz gibi bol çiçek dalı hem de çifter çifter çiçek dalı çıkarabilme ihtimalinin olduğunu sizler de göreceksiniz. Yapmanız gereken tek şey orkidelerinizin uzun süredir aynı kalmış olduğu oda ısısını, oda havasını değiştirmek. Yani orkidelerin çiçek verebilmesi için yapmamız gereken en önemli nokta orkidelere mevsim geçişlerini hissettirmek. Sürekli aynı sıcaklıkta ve aynı nem ortamında kalan orkideler maalesef çiçek dalı çıkarmıyorlar. Orkidelerinizin çiçek dalı çıkarabilmesi için orkidelerinize muhakkak hava değişimi yapmanız gerekiyor. Özellikle 1 yıldır, 2 yıldır orkideleriniz sadece yaprak çıkarıyorsa ve hiçbir şekilde çiçek dalı çıkarmıyorsa bu yöntem ile muhakkak orkideleriniz çiçek dalı çıkaracaktır. Peki hava değişimi nedir ve nasıl yapılır? Bu zaten çok önemli bir konudur. Bu hava değişimini yaparken dikkat etmemiz gereken tabii ki püf noktalar vardı. Hava değişimi için öncelikle yapmanız gereken bulunmuş olduğunuz ülkede ya da ilde hava sıcaklıklarının 20 derecenin altına düşmesi gerekiyor. Hava sıcaklığı için özellikle gece eğer sıcaklık aralığı 12 ile 18 derece arası ise bu hava değişimi için en ideal sıcaklık aralığıdır. Sizler de gecelerin 12 ve 18 derece olduğu hava sıcaklıklarında orkidelerinize hava değişimi uygulayabilirsiniz. Fakat 10 derecenin altına düşen hava durumlarında kesinlikle orkidelerinizi dışarıya koymayın. Çünkü 10 derecenin altında orkidelerin donma ihtimali olabilir. Hava değişimi uygulayacağınız orkidelerin mutlaka sağlıklı olması gerekiyor. Yani sağlıklı orkide demek bol bol yeni kökler çıkaran ve bol bol yaprak çıkaran orkide demektir. Bu tarz orkidelerde eğer sadece çiçek dalı çıkarmıyorsa çiçek dalı için hava değişimi uygulayabilirsiniz. Fakat hastalıklı bir orkide ise maalesef bundan sonuç alamazsınız. Bakın hemen sizlere Eylül ayının sonunda hava değişimi uyguladığım orkidenin bakın görüyorsunuz şu anda bir çiçek dalı yok. Ve size daha sonraki 2 ay içerisinde çıkarmış olduğu çiçek dalını göstermek istiyorum. Aradan bakın sadece 2 ay geçti ve 2 ay sonunda gördüğünüz gibi hem yaprakları büyüdü hem de çiçek dalı çıkardı. Bunun gibi ben 7 tane orkidemi dışarıya koydum. Ve 7 tane orkidemden 4 tanesi çifter çiçek dalı çıkardı. Ve diğerleri ise teker teker aynı zamanda boğum yerlerinden de çiçek çıkaran orkidelerim oldu. Hava değişimi yaparken bekletme süreniz de önemlidir. Bu hava değişiminde orkidelerinizi dışarıda sadece 4 gece ve 5 güne kadar bekletebilirsiniz. Yani arka arkaya 4 geceyi ve 5 günü dışarıda geçirecek şekilde orkidenize hava değişimi uygulayabilirsiniz. Fakat özellikle hava değişimi yapıyorsanız orkidelerinizin rüzgarda ve güneşte kalmamasına dikkat edin. Hava sıcaklığı 12 ile 18 derece arası olsa bile gece eğer rüzgar varsa kesinlikle rüzgarlı havada orkidelerinizi dışarıya koymayın. Yani rüzgar olmaması gerekiyor ve aynı zamanda gündüz de direkt güneşte kalmaması gerekiyor. Fakat sabahları eğer sadece kısa süreliğine güneş alan bir balkonunuz varsa böyle bir yere orkidelerinizi koyabilirsiniz. Bu şekilde gelişimine de daha da yardımcı olacaktır. Eğer balkonunuz yoksa bunu bir pencereyi yukarıdan açaraktan da yapabilirsiniz. Ya da eğer özellikle şu anda bazı yerlerde eğer geceleri çok soğuk ve ayaz ise sadece gündüzleri de hava değişimi yapabilirsiniz. Yani geceleri içeri alıp gündüzleri de orkidelerinizi dışarıda bekletebilirsiniz.
Ya da eğer şu anda bulunmuş olduğunuz ülkede ya da ilde havalar artık çok soğuduysa bu işlemi evinizin en soğuk odasında da yapabilirsiniz. Serin bir odada orkidelerinizi havasız kalmayacak şekilde ara sıra pencereyi açıp havalandırarak orkidenizi hava değişimi yaparak bol çiçek dalı çıkarmasına yardımcı olabilirsiniz. 4 gece dışarıda beklettiğimiz orkideleri 5. gün içeri almamız gerekiyor. Ve içeri aldıktan sonra mutlaka bol ışık alan bir pencere kenarına, direkt güneşi almayan bir pencere kenarına orkideleri konumlandırmamız gerekiyor. Ve bunun sonucunda orkideleriniz bol ışık alarak belirli aralıklarla da muz kabuğu suyu, yumurta kabuğu suyu verebilirsiniz. Tabii vitamin takviyesi de gerekli. Ve bir hafta ya da 2 hafta sonra orkideleriniz yeni çiçek dalları çıkarmaya başlayacaktır. 2 hafta sonrasında eğer orkideleriniz çiçek dalı çıkarmazsa bu işlemi bir kez daha uygulayabilirsiniz. Ve yine ikinci uygulamanızda 4 gece dışarıda bekleterek tekrar orkidenizi içeri alın. Ve bu şekilde orkideniz mutlaka çiçek dalı çıkarır. Ben orkidelerimin bazılarını uyguladıktan 1 hafta sonra ya da 2 hafta sonra çiçek çıkardılar. Bazı orkidelerim ise 2 hafta sonrasında çiçek çıkarmadı ve tekrar dışarı koydum ve tekrar 4 gün beklettim. Ve içeri aldıktan sonra 1 hafta sonra çifter çiçek dalı çıkarmaya başladılar. Ve şu anda çiçeksiz hiçbir orkidem kalmadı. 1 yıldır çiçek dalı çıkarmayan orkidem bile bu yöntemle çiçek çıkardım. Özellikle sizinle bu videoyu paylaşmak istedim. Çünkü çiçek dalı ile ilgili çok fazla sorular geliyor. Umarım sizler için bu videom faydalı olmuştur. Videomun eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız hemen beğendiyseniz beğen tuşuna basıp ve bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapabilirsiniz. Yorumlarınızı okumaya çalışıyorum. Ve özellikle de şunu da belirtmek istiyorum. Elimden geldiğince yavaş konuşmaya çalışıyorum. Daha fazla yavaş konuşmam da açıkçası mümkün değil. Alt yazıları lütfen izlerken mutlaka alt yazılar sekmesini açık bırakmayı unutmayın. Birçok dilde zaten altyazı ekliyorum ve konuşmalarım otomatik olarak altyazıya çevriliyor. Sizler de altyazı sekmesini açarsanız ya da YouTube'da biliyorsunuz ki videoları özellikle yavaş hızda izleme ayarı da var. Yani sesi kapatıp sadece altyazılardan farklı bir ülkeden dinliyorsanız sadece altyazılardan da yavaş düğmesine basarak takip edebilirsiniz. Elimden geldiğince zaten sizlerin faydalanabilmesi için yavaş konuşmaya çalışıyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.